Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hayırlı Ramazanlar, yavaş yavaş sona da yaklaşıyoruz. Şimdiden bayramınızı da kutlamak istedim. Ramazan bayramınız mübarek olsun diyerekten kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık basın değerlendirme toplantısı vardı. Gündeme ilişkinde yine çok önemli açıklamalarda bulunuldu. İlk olarak bir basın toplantısında öne çıkan detaylara gideceğiz. Suriye'den tutun Yunanistan'da malumunuz saçma sapan Yunan askerlerin bir Türkiye'ye yönelik hakaretleri vardı. Bu konuya da değindi Milli Savunma Bakanlığımız. Detaylar bir karşımıza gelsin, daha sonrasında gelişmeleri yorumlayalım. Milli Savunma Bakanlığımızın basın değerlendirme toplantısındaki öne çıkan detayları kenara köşeye not etmiştim. İlk olarak bir Suriye mevzusunu sizlere aktaracağım. Suriye'de ortak bir harekat merkezi kurulacak. İşte Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla kurulması beklenen ortak harekat merkezine ilişkin denildi ki başta DAEŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştık geçtiğimiz zamanlarda, işte Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan ülkeleriyle. Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir denilmişti. Akabinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, yeni Suriye hükümetinin Suriye'nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, burası önemli, yani YPG PKK varlığına atıfta bulunulmuş burada. Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye'de yeni hükümetin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye'de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflara önceden koordine edilmekte ve gerekli her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır diye Suriye'ye ilişkin açıklamalar sonlandırılmıştı. Hemen devamında hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde sözde işte 25 Mart Yunan Bağımsızlık Günü kutlamalarında Yunan askerler hadsizce Türkiye'ye yönelik hakaretlerde bulunmuşlardı. Sosyal medyada bu görüntüler gündem olmuştu. Bakanlık kaynakları Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi. Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallardan ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri disiplini, ahlakı ve merhametiyle temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz diye Yunanistan'la alakalı mevzu bu şekilde açıklanmıştı. Hemen devamında F-35 Katsa mevzusuna da değinildi. Yine görüşmeler devam etmekte denilmişti Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ayrıca Hakan Fidan bilineceği üzere temaslarda bulunmak üzere 2 gündür Amerika'daydı. Gündem belli, F-35 Katsa. Bu konuya ilişkin vallahi hani ne yalan konuşayım, net bir şey gelmedi elimize. Hani evet işte Türkiye Katsa'dan kaldırıldı, F-35'ler Türkiye'ye geliyor falan filan, böyle bir şey mümkün değil şu anlık. ABD tarafı teknik görüşmelere başlanılması gerektiği çağrılarında falan bulunuyor. Görüşmeden umutlu musun Kaan diye soracak olursanız bana şahsen, ben pek umutlu değilim. Özellikle de hani Trump yönetimi evet F-35 mevzusunda, Katsa mevzusunda Türkiye'nin işine gelecek açıklamalar yapıyor. Trump Türkiye'nin işine gelecek şekilde de düşünüyor. Bunda problem yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye karşıtı bir kişilik. Yani Rubio'nun diretmeleriyle şu an karşı karşıyayız. Normalde hani düşünsenize, koskoca Türkiye Dışişleri Bakanı gelmiş, beraber konuşmuşsunuz, görüşmüşsünüz. NATO'daki en büyük ortaklarından bir tanesi, bir basın toplantısı düzenlenmez miydi ya? Yani ben mesela çok şaşırdım. Özellikle de basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrasında Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanlığı binasını bir terk edişi vardı. Görmeniz lazım. Yani Marco Rubio diretiyor, Trump baskı kuruyor. Ama tabii ki de Rubio da bir yere kadar direnecek artık. Rubio zaten Türkiye karşıtı bir kişilikti. Trump bizden yana, açık ve net, Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan iyi bir lider demişti hatırlanacağı üzere. Trump Rubio'ya baskı kurduktan sonra F-35 ve Katsa mevzularında Türkiye'nin işine gelen gelişmeler yaşanacaktır. Birazcık daha sabır diyorum ve hemen devamında özellikle de Yunanistan mevzusuna değinmek isteyeceğim. Aslında Milli Savunma Bakanlığımız tam böyle kendisine yakışır efsane bir cevap vermiş.
bizdeki o düzeni siz isteseniz de yakalayamazsınız demiş Yunan hükümetine. Yani Yunanların o Türk askerlerine, Türk ordusuna, milletine hakaret eden görüntülerini gördüm. Aklıma şey geldi. Ya dedim bunların dedim ayağında terlikle dedim savaşan milis kuvvetlerden ne farkı var? Yani anca öyle silahlı kuvvetlerde bu görüntüleri görürdük. Ayrıca şunu da belirteyim. Şimdi Yunanistan'dan bu görüntüler elimize ulaştı geçtiğimiz günlerde ama bitmedi. Bugün de mesela başka bir skandal. Yine aynı şekilde Türkiye'ye hakaret savuruyor. Sözde işte gaza gelmişler 25 Mart coşkusuyla kendi deyişlerine göre sağa sola hakaret saydırıyorlar. Devamında Yunan hükümeti de bunlara karşı bir adım atmış. Katemerini, Pentapos, Dagma, Enoplos bunlara baktığımızda bugün işte bu durum kabul edilemez. Yunan hükümeti gerçeğin farkında olun. Öyle söylemlerle hiçbir yere varamazsınız. Sahada bir gerçeklik var tarzında Türkiye'ye karşı hakarette bulunan askerlere Yunan hükümeti bir soruşturma açmış. Şunu da belirteyim. Burası benim şahsi görüşümdür. Bu mevzu öyle basit alınacak bir mevzu değil. Soruşturma açtı ya Yunanistan. Bir soruşturmada biz açalım. Ama kendi içimizde açmayalım bu soruşturmayı. Nerede açalım biliyor musunuz? NATO nezdinde. Sen nasıl oluyor da NATO'nun en büyük kara ordusu, en büyük güçlerinden bir tanesine sahip Türkiye'nin askerlerine, Türkiye'nin milletine, halkına böyle rahatça sözde bağımsızlık gününde sövebiliyorsun, sövüp sayabiliyorsun. Yani kıymetli dostlar bu konu kesinlikle NATO'ya taşınmalıdır. Yani kıymetli dostlar özellikle Adalar Denizi bölgesine en ufacık bir gerilim olsa hemen tıpış tıpış NATO'ya şikayete koşmuyorlar mı? Mesela Yunanistan zaten bir örnek ama Macron bile böyle değil mi? Hatırlanacağı üzere Fransız gemilerinin iletişim sistemi kafayı sapıtıp birbirine girdikten sonra, karıştıktan sonra ne yapmıştı Macron? Doğru NATO'ya Türkiye'yi şikayet etmişti. Yani elimizde böyle bir koz varken kesinlikle Yunanistan'ı, Yunan hükümetini NATO'ya şikayet etmeliyiz. NATO bir şey yapar bunlara diyecek olursanız bir şey yapmaz ama yani diplomatik açıdan elimiz yine bir nebze de olsa güçlenmiş olur diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Mısır'a gideceğiz. Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi sonunda hani geçtiğimiz yıllara baktığımızda kanlı bıçaklı diyebileceğimiz bir ilişkimizin olduğu Mısır'a dahi dikkat çektirtti. Mısır Türk savunma sanayisiyle işbirliği yapmaya daha fazla direnemedi. Bugün karşımıza çıkan haberlerde Havelsan Mısır'la insansız sistemlerde işbirliğine hazırlanmaktaymış. Teknoloji transferi ve Mısır'daki bir fabrikada bizzat Havelsan'ın katılımıyla ortak projeler gerçekleştirilecek. Detaylar karşımıza gelsin. Havelsan Mısır'da faaliyet gösteren Kader İleri Sanayi Fabrikası ile insansız kara araçlarının ortak üretimi için anlaşma imzaladı. Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal yapılan işbirliğine ilişkin bu işbirliği yalnızca bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda bilgi birikimi ve stratejik vizyon paylaşımıdır. Yüksek teknolojiye sahip insansız kara araçlarımızı birlikte üretecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık her iki ülkenin savunma sanayi yetkinliklerini ileri seviyeye taşıyacak bir adım olacaktır demişti. Şimdi içinizden diyebilirsiniz insansız kara aracı ne alaka ya diye ama kıymetli dostlar yani Mısır'ı da anlayın lütfen. Kolay bir şey değil. Yani Mısır şimdiye kadar ben size diyeyim 80 kere falan Türk insansız hava araçlarına zaten sahip olmuştu. Satmıştık onlara çoktan ama Mısır'daki Sisi yönetimi her ne kadar son dönemde İsrail-Filistin olaylarından dolayı Türkiye ile yakınlaşma artık giderek artsa da yani sonuçta bu bildiğiniz Sisi, düz Sisi. Sisi dediğimde ne anlarsınız? Darbeci bir general değil mi? Yani Sisi'nin küresel anlamdaki gelişmelerden sonra Türkiye ile yakınlaşması bile anlayacağınız üzere birazcık zor oluyor. Bundan dolayı insansız kara araçlarıyla işte ortak geliştirme, teknoloji transferi. Ya adama demezler mi her şey bitti insansız kara aracıyla mı teknoloji geliştireceğim? Kötü bir şey değil ama insansız hava araçlarında Türkiye böyle nahanda tam bir numara yani dünyada böyle şıkır şıkır parlıyor değil mi? Yani insansız hava araçlarıyla bir teknoloji geliştirme çabasına girmeyip de eğer ki sadece kara araçlarına böyle bir anlaşma imzalama planı varsa Mısırlı yetkililerin ben gerçekten de hani vah vah diyorum onların haline. Eğer ki öyle bir adımlar oldu da biz kabul etmediysek de orasını artık bilemiyorum ama kara araçlarında Havelsan'la işbirliği yapacaklar. Bu aslında önümüzdeki dönemlerde insansız hava araçları alanında da bir işbirliği olabilirin müjdesini bizlere vermekteydi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye hakkında yapmış olduğu açıklamalara gidelim mi? Macron Türkiye'nin Karadeniz'de kararlılıkla sürdürdüğü özel rolünü takdir ettiğini paylaştı dün. Ne demişti? Karadeniz söz konusu olduğunda çok özel bir role sahip olan Türkiye'nin son yıllarda
yıllarda gösterdiği ve benim de takdir etmek istediğim bir kararlılıkla birçok kez tahıl yollarında barışın önünü açtık. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde diye Macron Türkiye'yi övmüş olduğu açıklamalarını bu şekilde sonlandırmıştı. Hatırlanacağı üzere ülkemizin önde gelen top üreticilerinden Repkon firması vardı. Hatırladınız mı şu Amerika'ya fabrika açan? İşte o firma kıymetli dostlar bugün İngiliz devi Buy Systems ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye merkezli Repkon'un ABD'de faaliyet gösteren şirketi Repkon USA ve Buy Systems gelişmiş mühimmatların üretimi konusunda işbirliği yapmak üzere bugün mutabakat zaptı imzalamıştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye vurgusu yapmaya devam ediyor. Genel Sekreter Mark Rutte Avrupa Birliği'ne seslenerekten ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerin ittifa verdiği önemli katkılara işaret ederek onlar olmadan Avrupa'nın savunmasını hayal etmek mümkün değil demişti. Ayrıca Mark Rutte Avrupa Birliği'ne ilişkin işte Amerika Avrupa Birliği'ne desteği kesti falan filan tartışmaları sürüyor ya. Bu konuya ilişkin de bugün dedi ki evet Avrupa'nın amca Sem'in hala arkamızda olduğunu bilmesi gerekiyor. Amca Sem dedikleri Amerika. Ancak Amerika'nın da NATO müttefiklerinin öne çıkıp tam rollerini oynayacaklarını bilmesi gerekiyor. Güvence karşılıklı bir yoldur. ABD'nin NATO'ya olan bağlılığı açık bir beklentiyi beraberinde getiriyor. Avrupalı müttefiklerin ve Kanada'nın ortak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk alması, daha tehlikeli bir dünya ile yüzleşmek için daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir NATO inşa edeceğiz diye Mark Rutte kısacası demiş ki eğer ki Amerika'nın NATO'dan ayrılmasını istemiyorsanız Avrupa Birliği olarak siz de gideceksiniz. Tıpış tıpış o savunma sanayi harcamalarını artıracaksınız. Siz de NATO'nun güvenliğine katkıda bulunacaksınız diye önemli bir çıkış gelmişti. Kısa ama önemli bir iddiaya gideceğiz. İddialara göre ABD istihbaratı Rusya'nın uzaya nükleer silah konuşlandırdığını rapor etmiş. Rusya 2024'ten bu zamana kadar uzaya 5 defa gizli askeri sistem fırlatmıştı. Aselsan'ın seri üretimi artırmaya yönelik 3 yatırımı süper teşvik kapsamına alındı. Peki bu yatırımlar hangileriydi? Hazırsanız okuyorum. Birincisi foton dedektör ve nanoteknoloji tesisi. İkincisi radar sistem entegrasyon ve üretim tesisi. Üçüncü ve son olarak da hava savunma sistemleri üretim ve test tesisi ile akıllı mühimmat üretim tesisi süper teşvik programına alınmıştı. Yani bu ne anlama geliyor? Sizlere saymış olduğum bu projelere artık gerçekten de olağanüstü yatırımlar yapacağız devlet olarak ve gerçekten hepsi de oldukça birbirinden kritik projeler. Önümüzdeki dönemlerde inşallah bunların meyvesini yiyeceğiz. Şimdi görüntüyü gördünüz. Kaan arkadaki insan hava aracı ABD'nin değil mi ya? İşte öndeki Kim Jong ne işi var onun? Kuzey Kore'ye ABD İHA'sı mı indi falan filan demiş olabilirsiniz. Kıymetli dostlar öbür tahmininiz doğru. Kuzey Kore ABD'nin RQ-4 Global Hawk SİHA'sını görmüş olacağınız üzere hani belki de birebir kopyalamıştı. Kim Jong da açık açık hiç çekinme yok. Bu şekilde ABD'ye gövde gösterisi yapmışlardı. Tabii ki de iç elektronik sistemleri ne kadar kopyaladılar burası tartışılır ama zaten pek ABD İHA'larının iç sistemi de yani başarılı falan değil. Çünkü bilineceği üzere her hafta düşmeden rahat edemiyorlar. Şimdi böyle bir mevzu yaşanırken benim oldukça dikkatimi çeken bir gelişme yaşandı dün. Kıymetli dostlar ABD'den Katar'a 1,96 milyar dolarlık MQ-9 İHA ve mühimmat satışı onayı gelmişti. Söz konusu satışta işte 8 adet MQ-9 insan hava aracı, 110 adet Hellfire 2 bombalar ve devamında bir sürü işte bomba kitleri falan filan yer almaktaymış. Biliyorum içinizden geçen şey benim de böyle aklımdan geçti zaten ilk haberi gördüğümde. Dedim abi Katar niye böyle bir şey yaptın? Yani kim zorladı seni buna? Türkiye ile beraber ortak fabrika açıyoruz desen vallahi şunu diyeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da en az böyle bir 30 bin metrekare kapalı alan işte 40 bin metrekare açık alanlı en güzel böyle 10 numara 5 yıldız güzel bir İHA üretim tesisi kurar. Orada bir sıkıntı yok ama kıymetli dostlar mevzu bambaşka. Mevzu ne biliyor musunuz? ABD'nin haraç toplama taktiği bu zaten. Yani siz sanıyor musunuz Katar bunu böyle canı çok isteye yaptı böyle bir anlaşmayı böyle bir İHA alımını. Yani tabii ki de böyle bir mevzu aslında uzaktan bakıldığında bile anlaşılıyor. Bundan dolayı hani Katarlı dostlarımıza da pek bir şey demeyin. Onlar da artık el mahkuman. Onlara sorsak niye aldınız? Şöyle derler. Ne yapalım? Yani bilineceği üzere Trump yönetimi özellikle de zaten başa geldikten sonra yani neredeyse tüm Arap devletlerine bizzat açık açık haraç kesiyor. Trilyon dolar işte bana yatırım yapmazsan ilk seni ziyaret etmem falan filan demişti Suudilere. Daha sonrasında onlar kabul etti trilyon dolar yatırım yapmayı. Sonra gitti Trump işte Suudilerle ziyaretler falan filan. Yani kıymetli dostlar mevzunun özeti bu şekildeydi. Son olarak sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz.
Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öperim diyerekten kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.